Taksim'in gübeciğinde. Ben bu otelde kalırım be Güllü. Çiçeğini başka masada satsan olmaz mı? Canım nerede isterse orada satarım. Senin yüzünden durmadan film yakıyorum. Özür dilerim Bay Şipşak. Ah Nerede filminde Zehra karakteriyle hafızalarımıza kazınan, kimi filminde dolandırıcı, kimi filminde çingene gelin karakterlerine hayat vermiş, kocaman gözlerinde kaybolduğumuz, güzeller güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun hayat hikayesi sizlerle. Nerede unuttun kalbimi acaba? Ah nerede, ah nerede? Bir bulamazsam ah nerede? İmdat! Durun! Durun dedim! Kalbimi bunca sene. Durun! Durun! Gülşen Bubikoğlu 5 Aralık 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelir. Babası Çerkez, annesi Arnavut kökenli bir ailenin kızıdır. Nilgün adında bir kız kardeşi vardır. Erken yaşta babasını kaybeder. Hayatımın büyük bir bölümünü babasız yaşadığım için annem bir anlamda ablamla bana babalık da yaptı. O nedenle olacak Türker'le flört ederken beni en acımasızca eleştiren annem oldu. Zaten onun bu sert tavırları bizi hemen evliliğe götürdü der. Lise eğitimini Fatih Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra LCC kursunu bitirir. Bir yıl boyunca lisan, mankenlik ve dans eğitimi alan Bubikoğlu, 1973 yılında 19 yaşındayken Ses Dergisi'nin düzenlediği artist seçmelerine katılır. O yıllarda Ses Dergisi'nde birinci seçilen herkes, sinema dünyasının vazgeçilmezlerinden olurdu. Tarık Akan, Ayhan Işık, Cüneyt Arkın bu isimlerden birkaçıdır. Gülşen Bubikoğlu da hayallerini gerçekleştirmek için yarışmaya katılır. Hayat ağlarını güzel oyuncu için örmüştür bile. Daha ilk elemede bütün dikkatleri üzerine toplayan güzel oyuncu rakiplerinden sıyrılarak yapım şirketlerinin gözdesi olmuştur. Yarışmada dikkat çeken diğer bir isimse Necla Nazır'dır. İlk elemede Bubikoğlu tüm dikkatleri üzerinde toplayarak Necla Nazır'ı ikinci plana itmişti. Bir şeye benzedin mi bari? Çok değişmişsin Zeyno. Birden tanıyamadım seni. Önce ben de kendimi tanıyamadım. Aynada görünce başkası sandım. 8 büyük film yapımcısı Ses Dergisi tarafından düzenlenen yarışmada başarılı olan 3 kadın ve 3 erkek adayını seçer. Birinci seçilenler bu 8 yapım şirketiyle 2 yıl süreyle birer film yapmak zorundadır. Erler Film'den Türker İnanoğlu, Arzu Film'den Ertem İlmez, Akün Film'den İrfan Ünal, Bubikoğlu'nun sadece kendileriyle film yapmasını istedikleri için ona yarışmada 10 üzerinden 1 verirler. Gülşen Bubikoğlu'nu kimseye kaptırmak istemeyen bu 3 firma, kendi menfaatleri uğruna güzel oyuncunun kaderiyle oynarlar. Bu haksız oylama sonucu Necla Nazır birinci olurken Gülşen Bubikoğlu ikinci seçilir. Böylelikle kendi aralarında anlaşma yapan şirketler daha yüksek ücretle ve daha uzun süreyle Bubikoğlu'yla anlaşma yapabileceklerdir. Bubikoğlu'nun bu olup bitenden haberi yoktur. Gerçekleri uzun bir zaman sonra Türker İnanoğlu anlatacaktır. Ama artık önemli değildir. Ünlü olmak kaderinde olan güzel oyuncu zaten hak ettiği yere çoktan gelmiştir. Siz hiç utanmaz mısınız? Yapmaya hazırlanıyor. Yaptığı açını top kalemize, yaralarımıza kadar Ben mi? Yok, mahalle bekçisi. Beyefendi, yandaki odada uyuyamıyoruz, anlaşıldı mı? Gecenin köründe gol diye bağırmayın lütfen. Türker İnanoğlu amacına ulaşır ve Gülşen Bubikoğlu'yla anlaşma imzalar. Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Yaban filmiyle Yeşilçam'a ilk adımını atar. Türker İnanoğlu'nun tek istediği Bubikoğlu'nu sinema yıldızı yapmak değildir. Başka hayalleri de olan yapımcı güzel oyuncuya gönlünü çoktan kaptırmıştır. Türker İnanoğlu Filiz Akın'dan boşanmadan önce Gülşen Bubikoğlu'yla flört etmeye başlamıştır. Güzel oyuncu 1974 yılında Türker İnanoğlu'yla kimseye haber vermeden gizli bir nikahla Kemal Utku'nun evinde sade bir törenle dünya evine girerler. Gülşen Bubikoğlu bu evlilik için lise eğitimini tamamladıktan hemen sonra sinemaya geçtim ve Türker'le tanıştım. Ondan önce hayatımın akışını değiştirecek kadar sevdiğim bir erkekle tanışsaydım bugün burada olmazdım herhalde. Benim karşıma Türker çıktı ve onunla flört ettim, evlendim der. Bu evliliğin ardından 28 Aralık 1977 günü kızları Zeynep İnanoğlu dünyaya gelir. Bir dönem evden eşi Türker İnanoğlu'nun izni olmadan ayrılmadığı haberleri çıkar. Bubikoğlu bununla ilgili uysal biri olabilirim ama kocama saygım da büyüktür. Ayrıca istemediğim bir şeyi bana hiç kimse yaptıramaz. Kaldı ki özveride bulunmam benim ürkek biri olduğumu göstermez. Dediğim gibi kocama saygım büyük ve onun istemediği şeyleri kesinlikle yapmam. Gitme diyorsa gitmem, yapma diyorsa yapmam. Kanlıca'daki evimizde herkesin dilinde. Beni burada hapis hayatı yaşıyor sanıyorlar. Bunlar gülünç söylentiler, çirkin dedikodular diye konuşur. Hesaba yazdırmak şartıyla bir miktar alışveriş yapabilir miyim acaba? Bu da sorulur mu sultanım? Dükkan sizin.
Gülşen Bubikoğlu evliliğin ardından Erler filmin bir numaralı yıldız kadın oyuncusu olur. Çevirdiği filmlerle güldürüye, dramaya, duygusal ve hareketli filmlere olan yeteneğini göstererek Türk halkının büyük beğenisini toplar. Türk sinemasının yıldızları arasında özel bir yer edinen güzel oyuncu, TRT'de katıldığı bir programda oyunculuk serüveni için şöyle der: "Sinemaya başladığım zaman oyunculuk benim hedeflediğim bir meslek değildi. Tamamen tesadüfle girdiğim sinema dergisinin yarışmasından sonra kendimi bir anda sinemanın içinde buldum. Üst üste filmler çevirmeye başladım. Sinemayı sevdim mi, sevmedim mi o sıralar bunu idrak edemedim. Ancak çalışma şartları ilerledikçe, film sayısı arttıkça bu sevgim de gitgide arttı ve şu anda sinemayı çok seviyorum" der. Uluslararası projeler içinde de yer alan sanatçı İtalyanlarla Baş Belası, Üçkağıtçılar ve Mücevher Hırsızları gibi filmlerde oynar. Türk sinemasının yetenekli oyuncusu, Macaristan, Moskova, Kuveyt, Cannes gibi festivallerde Türkiye'yi temsil eder. Başrolünü oynadığı filmler çok sevilmiş ve büyük gişe başarıları yakalamıştır. İlk sinema deneyimini, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği Yaban filmiyle başlar güzel oyuncu. Herkes beni kıskanır. Bana imrenirler. Çünkü başkalarının rüyalarına bile giremeyen her şeye sahibim. Aynı yıl yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini ise Zeki Ökten'in yaptığı Bitirimler Sosyetede filminde oynar. Başrollerinde Kadir İnanır, Kartal Tibet gibi usta oyuncular vardır. Gülşen Bubikoğlu bu filmlerde güzelliğini kullanarak erkeklerin cüzdanını çalan bir dolandırıcıdır. Sen eşsiz güzelliğinle beni büyüledin Peri. Prens Hazretleri, bu iltifatlarınızla beni heyecanlandırıyorsunuz. Bir yıl sonra 1974'te 6 film çekilir. Mahcup Delikanlı filmiyle Tarık Akan'la tanışır ve uzun yıllar başarılı filmlerde birlikte başrolü paylaşırlar. Cüneyt Arkın'la Ayrı Dünyalar, Tarık Akan'la Yaz Bekarları adlı filmde farklı karakterlere hayat veren Bubikoğlu'nun en ses getiren filmi Tarık Akan'la oynadığı Yaz Bekarları filmi olur. Tarık Akan'la çektiği tüm filmler gişede izlenme rekorları kırar. Ablasına aşıktın galiba, ha? Ne münasebet? Kızma canım. Bundan sonra ben de sana enişte diyebilir miyim? Güzel oyuncu 1975 yılına gelindiğinde ise 4 film çeker. Bunlardan 2 filmi çok ses getirir. Birinci filmi Ah Nerede, ikinci filmi ise Türkiye, İran, İtalya ortak yapımı komedi ve macera filmi olan Üçkağıtçılar filmidir. 1976'da Tarık Akan'la Kader Bağlayınca, Bülent Ersoy'la Sıradaki Heyecan, Aytaç Arman'la Ne Umduk Ne Bulduk, Sadri Alışık'la Baş Belası, Mesut Engin'le Ah Bu Gençlik filmlerinde başrolde oynar. Bir şeyiniz yok ki. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. 1981 yılına kadar Bizim Kız, Vahşi Gelin, Mücevher Hırsızı, Canikom, Renkli Dünya gibi filmlerde oynayıp gişede önemli başarılara imza atar. 1981'de Gırgırıye filmi, 73'ten bu yana çekilen filmlerin arasında en iyisidir. Müjdat Gezen, Ayşen Guruda, Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Perhan Kutman, Gülşen Bubikoğlu gibi ünlü oyuncular başrolde oynar. Sulu Kule'deki çingene yaşantısının eğlenceli bir şekilde anlatıldığı filmde geçinemeyen ama aslında birbirine görünmez bağlarla bağlanmış iki ailenin güzeller güzeli kızının başına bela olan kötü adamlarla mücadelesi anlatılır. Film gişede büyük başarılar elde edince filmin devamları da peş peşe gelir. Gırgırıye'de şenlik var, Gırgırıye'de cümbüş var, Gırgırıye'de büyük seçim filmleri hemen arkasından gelir. Oylarınızın hepsini bana verirseniz bütün çalgıcılara ithal malı ut. Sıskadan sözlere ilave but. Ayılara 3 öğün armut. Ne bakarsın öyle angut. 1987 yılına gelindiğinde ise yapımını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, Halit Refik'in yönetmenliğini yaptığı Kurtar Beni filminde Ayten karakterine hayat veren oyuncu Salih karakteriyle Talat Bulut'la başrolü paylaşmıştır. Hayat kadını olan Ayten yaşadığı hayattan kurtulmak için cami imamının yanına gider. Doğruları gizleyerek terzilik yaptığını söyleyen Ayten camiye her gittiğinde Salih'le konuşup yakınlaşır. Cami imamıyla olan arkadaşlığı zaman içinde aşka dönüşür. Ayten'in yaşam tarzından habersiz olan Salih, abisi Rıza Kaptan'ın gerçekleri anlatmasıyla çıkmaza girer. Filmde yobazlığı, cahilliğin, toplum baskısının insan hayatını nasıl etkileyeceğini çok başarılı bir şekilde anlatır. Bu filmde Gülşen Bubikoğlu, Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alır. Benim için çok güzel bir gündü. Yine görüşecek miyiz? Tabii, niçin olmasın?
1984 yılında Cüneyt Arkın ve Tarık Akan'la birlikte Alev Alev, Cihan Ünal'la O Kadın, Orhan Gencebay'la Kördüğüm, Müjdat Gezen'le Görgüsüzler, yine Cüneyt Arkın'la Vahşi Gelin, Bulut Aras'la Mücevher Hırsızları filminde oynar. Yeter be! Yeter! Kes şunu! Yeter! Allah kahretsin, bir zevkle dinletmedi şunu! Oldu mu cadı? 1994'te Zirvedekiler isimli televizyon dizisiyle 1998'de ATV kanalında yayınlanan Halit Refik'in yönetmenliğini yaptığı Affet Bizi Hocam dizisinde idealist bir öğretmene hayat verir. Gülşen Bubikoğlu günümüzde sinemanın bazı değerleri önemsemediğini söyler. Teknik açıdan farklılıklar var tabi. Çünkü her ülke sinemasında olduğu gibi bizde de teknik ilerliyor. Ama bunun ötesinde bir gevşeme, bir kolaya kaçma var. Benim sinemaya başladığım dönemde bir sevgi, bir saygı vardı sinemaya. Şimdi bakıyorum daha dün kamera önüne geçen genç kızlar burnundan kıl aldırmayan havalar içinde. Yönetmene çatabiliyor, sete geç gelip her şeye karışabiliyor. Şimdilerde yeni bir projede yer alamayacağını, bunun için enerjisi olmadığını söylüyor Gülşen Bubikoğlu. Tüm vaktimi torunum Mavi ile geçiriyorum diyerek birlikte çok kaliteli ve güzel zamanlar geçirdiğini dile getiren güzel oyuncuya sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler dileyerek videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Seni seviyorum, Bir daha söyle. Bir daha duymak istiyorum bu lafı. seviyorum. Seviyorum. Seviyorum.